Doktor Sevgi Kurt ben. Plastik cerrahi uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesinden ihtisasımı aldım. 6 sene İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devlet görevi yaptım. Plastik cerrahi inanılmaz geniş bir alana hizmet ediyor. Yani saç telinden ayak tırnağına kadar yani yaptığımız her türlü ameliyat var. Devlette de bunu yeterince yaptık. Tabii biraz daha özel hekimliğe girince biraz daraltmak zorunda kalıyoruz. Ben daha çok vücut şekillendirme, karın germe, hani vücuda yönelik ameliyatları yapmayı seviyorum ama asıl yaptığım ameliyat meme estetiği, meme ameliyatları. Sadece meme estetiği de değil yani meme kanseri nedeniyle memesi alınmış hastalara yeni meme yapma, meme onarımı diyoruz buna. Hem bu ameliyatları hem de meme estetiği ameliyatlarını en çok ve en severek yapıyorum. Özellikle meme estetiği Türkiye'de belki de tüm dünyada en çok yapılan ameliyatlar arasında ve ben de kesinlikle destekliyorum çünkü estetik ameliyatları olan hastalar hani hem özgüvenleri daha iyi oluyor, hayatla daha barışık yaşıyorlar, işte beden imajları daha düzgün oluyor. O nedenle açıkçası ben de destekliyorum. Meme estetiği derken aslında şundan bahsediyoruz. Yani temelde 3 tane meme estetiği ameliyatı var. Meme küçültme ameliyatları, meme dikleştirme ameliyatları veya meme büyütme ameliyatları. Bazen meme büyütme ile dikleştirmeyi aynı seansta da yapabiliyoruz. Meme büyütme açısından baktığımızda daha genç hasta grubunu görüyoruz. Hani memesi ya doğuştan ya da kazanımsal olarak gelişmemiş yeterince, boyutundan memnun olmayan hastalar veya gebe kalmış, emzirmiş, sonrasında emzirme sonrasında da memede çünkü bir miktar küçülme olur. Sonrasında boyutundan memnun olmayan hastalar daha çok başvuruyor meme büyütme için. Meme büyütme ameliyatlarında biz nasıl yapıyoruz o ameliyatı? İçeriye bir silikon implant yerleştiriyoruz. Bunu da meme dokusunun arkasına veya kas dokusunun arkasına yerleştiriyoruz. Böyle yaptığımız için hani meme dokusuna aslında bir girişimde bulunmuyoruz. Bu nedenle meme büyütme emzirmeye ve engel değil açıkçası. Yalnız gebelikte alınan kilolar ve işte emzirmeyle yeniden memenin küçülmesi, memenin büyümesi bunlar memenin boyutunda ve derisinde bir takım sarkmalara yol açabiliyor. Hani meme büyütme ameliyatı kesinlikle hani emzirmeye engel olmaz ama emzirme sonrasında memede yeniden şekil bozukluğu ve deformite gelişebilir ve revizyon ameliyat gerekebilir. Meme büyütme ameliyatları yaklaşık 1-1,5 saat gibi bir süreyi alıyor. Genelde bir gece hastanede kalmak yeterli oluyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bir dinlenme sürecinden sonra çoğu hastamız aslında işine gücüne geri dönüyor. Normal rutin hayatına geri dönüyor. Ama tabii bunlar kesinlikle kişisel yani herkesin yapısı ve farklı, toleransı farklı olabiliyor. Ama hani çok zor, çok ağrılı diyemeyeceğim bu ameliyat için. Hasta açısından da gerçekten konforlu ve güzel oluyor sonrası. Şimdi memede kullandığımız silikonlar temelde damla ya da yuvarlak şekilde olabiliyor. Bir de bunların yüzeyleri birbirinden farklı olabiliyor. Düz yüzeyli olabilir veya pürtüklü yüzeyli olabilir. Bunu da kesinlikle hastayla beraber konuşup hastanın ihtiyacına göre karar veriyoruz. Yani hasta mesela gelip derse ben kesinlikle düz yüzeyli silikon istiyorum. Düz yüzeyliler zaten sadece yuvarlak olur. O zaman tabii ki biz de düz yüzeyli kullanmayı tercih ediyoruz hastanın isteğine göre. Ama hani hepsinin kendine göre artısı ve eksisi var. Kesinlikle hastayı önce bir muayene etmek gerekiyor. Eksikliği nerede, hani ne amaçlıyoruz ve hasta ne talep ediyor, ne istiyor, beklentisini bunlara göre karar verip silikonları kullanıyoruz. Başarılı ameliyat aslında bizim açımızdan, ben doktor açısından söyleyeceğim. Doktor açısından hani hastada ne kadar az probleme yol açıyorsa sonuçta bu silikonların hepsi birer yabancı cisim. Vücuda koyulduğunda vücut hani bunların üzerini çevreliyor evet ama ileriki dönemlerde problem yaşama ihtimalimiz olabiliyor yabancı cisim olduğu için. Mesela yaptıranlar zaten biliyor araştırdıkları için kapsül kontraktürü dediğimiz durumlar olabiliyor. En sık revizyon yapma sebebimiz aslında kapsül kontraktürünün gelişmesi. Bu da ne yapıyor? Memede bir deformite şekil bozukluğuna yol açabiliyor ya da hastada ağrı yapabiliyor. Yani hastada bir şikayete yol açtığında revizyon ameliyat yapıyoruz. Çok nadiren de olsa gerçekten simetri takıntısı olan hastalar oluyor. Sonuçta onu da baştan söylüyoruz. Hatta 3 boyutlu görüntüleme yöntemlerimiz var. İşte hastaya öncesinden fotoğraf çekip diyoruz. Bakın hiç kimsenin memesi %100 simetrik değildir. Hacim ölçüyoruz öncesinde. Bakın şimdi de mesela bir taraf 180
8, bir taraf 200 cc hacme sahipsiniz. Ben buna aynı silikonu kullanacağım. Yine arada belli bir asimetri olacak. Bu kabul edilebilir bir asimetri. Ama tabii ki silikonun bir tanesi çok yukarıda, bir tanesi çok aşağıda duruyordur. Hani bir gerçekten görüntü olarak kötü görünüyorsa o zaman mutlaka yine bir revizyon ameliyatı yapmak gerekiyor. Ameliyat edilmiş dokuyu yeniden ameliyat etmek çok daha zor. Orada hani istediğimiz şeyi yapabilmek çok daha zor. Bir kere dokular zaten fibrozis dediğimiz böyle dokularda sertleşme ve şey oluyor ameliyat sonrasında. Eğer biz erken dönemde yine revizyon yapmaya çalışırsak istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. O nedenle o dokuların iyileşmesine müsaade etmek gerekiyor. Bunun için zaten söylüyoruz. Mutlaka revizyon ameliyatı yapacaksak en az 6 ay, tercihen 1 sene beklemek gerekiyor. Meme dikleştirme ameliyatı biraz daha farklı. Meme dikleştirme aslında meme küçültme gibi düşünebiliriz. Aynı şeyler, temel prensipte aynı şeyler. Sadece meme dikleştirmede zaten hastanın meme boyutu yeterli olduğu için doku atmıyoruz veya çok az bir miktarda atıyoruz. Ama meme küçültmede daha fazla doku atıyoruz. Yani temelde derdimiz memeyi küçültmek oluyor. Dikleştirmede ise memenin şeklini yeniden toparlamak, memeyi daha biraz yukarıya almak, daha yuvarlak bir hale getirmek oluyor amaç. Meme dikleştirmede iz kesinlikle kalıyor maalesef. Hani bunun için bir şeyimiz yok. Yalnız yaptığımız tekniğe göre bazen sadece meme başının etrafından dikleştirme yeterli olabiliyor. Bazen meme başı etrafı ve altta bir lollipop izi diyoruz hatta. O iz yeterli oluyor ama Türkiye şartlarında düşünecek olursak çoğu hastamıza genelde ters T şeklinde iz bırakarak dikleştirme yapabiliyoruz. Çünkü gerek gebelik, gerek emzirme, gerek çok kilo alıp vermeye bağlı ciltte işte sarkmalar da çok fazla oluyor. O ciltteki sarkmayı almadığımız sürece memeyi yeteri kadar dikleştiremiyoruz. Bu nedenle yani benim pratiğimde de %50-60 ters T şeklinde izler kalıyor. Hasta geliyor, meme ameliyatı için konuşuyorum. Diyor ki doğal bir meme istiyorum. Ama benim kafamdaki doğalla hastanın kafasındaki doğal aynı olmayabiliyor. O yüzden ben özellikle örnek istiyorum onlardan. Artık zaten çoğu hastamıza 3 boyutlu simülasyonla mesela diyorum ki şu kadar boyutta bir silikon koyacağım ve böyle görünecek ortalama. Hani memnun eder mi bu boyut seni? Hasta mesela küçük buluyor. Halbuki bana göre büyük. O yüzden açıkçası ben anlamlı buluyorum bu tür fotoğrafları. Ama söylüyorum tabii ki %100 aynısı olmaz. Asla bunu hiç kimse garantisini veremez. Ama ben senin kafandakini anlamak için böyle bir fotoğraf göstermeni istiyorum diyorum. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde ödemin büyük bir kısmı gidiyor ama tamamen iyileşme, memenin şeklini alması 3 ila 6 ayı buluyor. 6. aydan sonra artık hani tamamen oturmuş oluyor. Sonrasında eğer çok böyle büyük kilo alıp vermeler olmazsa memenin şeklinde de bir değişiklik beklemiyoruz. Türkiye'de meme kanseri nedeniyle ameliyatları meme cerrahları yani genel cerrahi kökenli olan hocalarımız yapıyor. Biz de eş seanslı olarak girip onlar memenin içini boşalttıktan hemen sonra silikonla veya kendi öz dokularıyla meme onarımı yapabiliyoruz. Türkiye'de de öyle. İşte hastaya tanı koyulduğunda genel cerrah yapıyor ameliyatını, memenin içini boşaltıyor. Sonra biz de silikonla meme onarımını yapıyoruz. Eğer hani tümör boyutu ve sonraki tedavileri buna izin veriyorsa ilk hedefimiz her zaman aynı seansta yapmak. Çünkü hasta hani memesiz bir şekilde ameliyattan çıktığında gerçekten psikolojik olarak da daha kötü etkileniyor. Zaten kanser gibi hani yıkıcı bir tanı almış hasta. Ama memesi varken ameliyattan çıktığında bence psikolojik olarak da çok iyi oluyor ve iyileşme sürecine de katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle çoğu hastada eğer uygunsa onkolojik açıdan meme onarımını erken dönemde öneriyoruz. Kombine olarak evet çok yapıyoruz ama bu kombine ameliyat sayısını çok abartmamak gerekiyor. Yani ameliyat süremiz eğer 6-7 saatin üzerine çıkıyorsa o hem hastaya yük, hastaya zarar hem hekime zarar bence. O nedenle hani sınırlı tutarak mesela en çok yaptığımız kombine ameliyat meme estetiği, liposuction artı karın germe. Ama hasta bunun üzerine uyluk germe, kol germe istiyorsa bunları kesinlikle yapmıyoruz ve önermiyoruz. Şunu söyleyebilirim yani Türkiye'de artık biraz bu estetik girişimler sadece ameliyatlar değil, dolgu botoks uygulamaları dahil çok artış gösterdi gerçekten. Buna paralel olarak da merdiven altı dediğimiz hani bu işte uzman olmayan kişilerin de yaptığını görüyoruz artık.
Benim danışanlarımıza önerim hep bu işte uzman olan, gerçekten bu işe yapmaya yetkisi olan kişilere bu işi olmaları ve özellikle mesela her plastik cerrah her ameliyatta çok iyi olacak anlamına da gelmiyor. Hani kim hangi konuda daha tecrübeliyse bence o hekime yönelmek daha iyi bir sonuç elde etmelerini sağlar.